Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki yeleği çalışacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. 8 motiften oluşan çok şık bir yelek. Hemen şöyle tersini arkasında göstermek istiyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Hemen iplerimden de bahsetmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar ben şu ipi BİM'den almıştım. Etiketini de atmamışım. Şöyle eğer almak isterseniz Azur altın ilmek. Uzun zaman önce almıştım. Şöyle renk numaraları da burada ekran kaydı alabilirsiniz. Elimde bir tane yumak vardı. Ne yapabilirim diye aklıma şöyle güzel bir yelek yapmak geldi. Hatta bir taneden şu kadar da arttı. Motifleri yapabilmem içinse renkli ipler kullanmam gerekiyordu. Onlara da Alize Süper Lena klasik ip kullandım. 2 tane pembe kullandım. Şu ortadakiler yine BİM'den aldığım ip ile ördüm. Hemen tığ numaramdan bahsetmek istiyorum. Tığ numaram 3 milimlik tığ. Yeleğim kaç yaşa uygun? 9-12 ay, 1,5 yaşa kadar olur diye düşünüyorum. Hemen ölçülerini vermek istiyorum sizlere. Şöyle koltuk altından ölçtüğümde şöyle 23-24 santim geliyor arkadaşlar. Boydan ölçelim. Şöyle şu omuzdan ölçüyorum. 30 şöyle görünsün. 33 santim. Hemen motiflerin son sırasıyla beraber ebatını şöyle vermek istiyorum. Köşeden köşeye ölçersek 11 santim. Şu beşgen modeller olduğu için şöyle 10 santim. 11 evet. Köşeler 11, şuralar 10 geliyor. Ben toplamda son sırayla beraber 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Sizler daha büyük yapmak isterseniz 5, 6, 7 sıra yapabilirsiniz. Her yaşa yapabilirsiniz. Hatta yetişkinler bile kendilerine çok güzel yelekler örebilir arkadaşlar. İstediğiniz boyutlarda beşgen motiflerinizi yaptığınız sürece daha küçüğünü, daha büyüğünü rahatlıkla örebilirsiniz. Şöyle tam ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum. Elinize tığınızı ve yününüzü aldığınızda bu muhteşemliği siz daha güzel bir şekilde çıkarmanızı istiyorum. Bakar mısınız? Çok hafif üzerine buhar tutup elimle düzelttim. Onu da söylemek istiyorum. Siz ördüğünüzde birazcık böyle düzgün görünmediğinde olmadı mı demeyin. Hemen şöyle birazcık buhar tuttuğunuzda şu güzelliği elde etmiş olacaksınız. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Eğer unuttuğum bir şey olursa açıklamalar bölümüne eklerim arkadaşlar. Evet, isterseniz bu güzel yeleğin yapımına geçelim. Geçmeden önce bu videoların devamlılığı için bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazıp ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz ve bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Motifin ortasından başlıyorum. Öncelikle 5 tane zincir çekerek ipime bir düğüm attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk çektiğim zincire batıp sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım ve halkamın içine batıp ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Burada 2 zincirim var. Tekrar halkamın içine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde üçlü ikili trabzan grupları yapmış oluyoruz. Beş kenarlı bir motif olduğu için 5 grup yapacağız. 2 grup yaptık. 2 zincir, tekrar aynı yere batıp, yani halkanın içine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çoğumuzun bildiği bir hanım dilendi modeli
Ama yeni başlayan arkadaşlar için ben tekrar böyle sıfırdan anlatmak istiyorum. Dördüncü grubumu yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 2 zincir çekiyorum. 5. grubumu yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan grubum oldu. 2 zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Ve diğer rengime geçiyorum. Şu BİM'den aldığım ipi hemen şöyle ortada kullanmak istiyorum. İpime bir düğüm attım ve herhangi bir 2 zincirlik bölümden başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hatta 2 çekelim burada. Ve yine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Pardon. Burada zincir çekmiyorum. Hemen diğer 2 zincirlik bölüme geçtim. Aralarda zincirim yok. 3 tane ikili trabzan. Burada 2 zincirim var. Aynı yere batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Geçişlerde zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. Hemen yandaki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum burada ve aynı yere batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Burada yarım köşe ile başlamıştık. Yine iç zincir çekmeden ilk battığımız köşeye batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. İlk yaptığım zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. İkinci sıramı yapmış oldum. İpimi kesiyorum ve diğer rengime geçiyorum. Şundan da bayağı az kaldı. Zaten çok azdı ama yetti. Evet, ipimi düğüm attım ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Herhangi bir köşeden şöyle şuradaki ipi saklama yöntemini de göstermek için buradan başlayacağım. 1, 2 tane yeterli başlangıçta. Yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzanla başlıyorum zincirle beraber. Burada yine hiç zincirim yok. Tığın başını doladım. Bakın ortadaki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelere 2 tane grup yapıyoruz. Köşe yapıyoruz. Şuradaki boşluklara sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın buradaki artık iplerimi de şu şekilde tutuyorum. Bakın şu şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Ve ipleri de saklamış oluyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar aynı yere batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkada, bakın hep bunları önceden beraber ördüğüm için hiç ipi saklamadan şu şekilde kesiyorum ve ip saklamamıza hiç gerek olmuyor. Bakın hep bunlar örülmüş. O yüzden ben bunları bu şekilde kesebilirim. Sonradan ip saklama gereksinimi olmuyor. Bakın tertemiz. Evet, yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın ortadaki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan.
Arada zincir yok. Hemen köşeye geçiyorum ve burada da aynı şekilde şurada yaptığımız gibi köşe yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Yine sıramın sonuna geldim. Yine ilk battığım yere tekrar batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. İlk yaptığım zincirin tepe noktasına battım. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum ve bu sıramı da bitirmiş oldum. Şöyle açık renk pembemi alacağım, son sıra. Arkadaşlar ben toplamda 1 2 3 4 sıra yapıyorum. Sizler yapacağınız yaşa göre bu sıraları arttıracaksınız. Ben 4 sırayla bitiriyorum. Sizler 6 7 sıra 8 sıra istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hemen son sırama geldim. Herhangi bir köşeden başlayıp yine aynı şekilde ilerliyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim. Zincirimle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. Önümdeki boşluğa battım. 1 2 ve 3. Önümdeki boşluğa batıyorum. 1 2 ve 3. Tığın başını doladım. Köşeye geldim ve köşemi tamamlıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. İlk motifimizi bu şekilde yapıp bitiriyoruz. 2 zincir ve yine köşemi tamamlıyorum. 1 2 ve 3. Daha sonra boşluklara 3'er tane ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine ilk battığımız yere batıp 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve ilk motifimi bu şekilde tek başına örüyorum arkadaşlar. Ben daha önceden şöyle örmüştüm, hemen göstereyim. Evet arkadaşlar, ben daha önce toplamda 7 tane ördüm. 8.'yi de beraber ördük. Hemen şöyle şurasını bakın söktüm. Şu şekilde bakın birleştireceğiz. Toplamda 8 tane motifimiz olması gerekiyor. Şöyle beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7, 8.'yi beraber birleştireceğiz. Şöyle nasıl birleştirdiğini görmek için bu şekilde ekran kaydı alabilirsiniz. Bakın uç kısımları arkaya gelecek. Şöyle hemen şunları bir düzelteyim. Bakın 2 tane, şu 2 tanesi kol. Şöyle 2 tane önde, 2 tane arkada, 2 tane de kollarda olacak arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın hemen şuraya birleştireceğiz. Tam manasıyla anlaşılsın diye şu şekilde koyuyorum. Bakın burası bizim yaka bölümümüz. Burası da alt kısım. Hemen bakın. Şöyle etrafını ördüm son sıranın. En son bakın şu köşedeyim. Bir zincir çekiyorum. Biraz yakınlaştıralım. Hemen şuradan bakın. Şu uç kısmı bırakıyorum. Bakın hemen yanındaki köşeden şuradan alıyorum. Bir zincir, 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. ilmeğimi uzattım. Hemen yanındaki boşluktan batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Burada bir potluk olmasın diye bir zincir çekiyorum ve önümdeki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeği uzattım.
Önümdeki boşluktan geçirdim. Bir zincir çektim. Hemen buradaki motifin boşluğuna batıp 3 tane ikili trabzan. Motiflerimiz bu şekilde kolayca birleşiyor. En son boşluğa battım. Bir zincir ve köşeye geldim. Köşenin içine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ve en son köşemin içinden ilmeği geçirdim. Bir zincir çektim ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Yeleğimin roba kısmı hemen hemen hazır olmuş oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, kol kısımlarımız ve beden kısmımız hazır. Şimdi hem şöyle alt kısmı öreceğiz hem de kollarımızı ayıracağız arkadaşlar. Onun için şöyle ana rengimi alıyorum. Bununla da çok güzel olacağını düşünüyorum. Ve şöyle kafanızı karıştırmadan anlatmak istiyorum. Şöyle bakın, tersini çevirdim. Şurası yaka kısmı. Hemen şuradan başlayacağım. Evet, ipime bir düğüm atıyorum. Bakın, hemen şöyle bakın. Şöyle şuradan başlıyorum. Başladım. 2 zincir. Buraya hemen 3 tane ikili trabzan yaptım. Hiç yine araya zincir çekmeden boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Önümdeki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. Önümdeki boşluğa batıyorum. Yine aynı şekilde burada ilerliyorum. Köşeye geldim. Burada köşemi yine aynı şekilde tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Ve yine 3 tane ikili trabzan. Bakın, bu şekilde yapmış olduk burayı. Ve hemen şu bölüme geçiyorum. Burayı kesmiyorum kafanız karışmaması için. Bakın, tek tek boşluklara batıp 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarında zincir yok. Evet. Şimdi burada kolumuzu ayıracağız. Evet arkadaşlar, çok birazcık yakınlaştırdım. Çok uzaktaydı. Şu şekilde bakın. Ördük. Bir motifi ördüm. Sonuna geldim. Yani köşe kısmına. Köşeye 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bakın, 2 tane motifi ayırıyorum. Şöyle hemen 3. motife geçiyorum. Bakın, 1 2 motif, ben 3.'ye geçiyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Tam görüyor mu? 1 2'yi ayırdım. 3. motifin hemen şöyle köşesinden başlayacağım. Tığın başını doladım. Hemen 3.'nün köşesine battım. 1 2 3. Şöyle kolumuzu birleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. 1 2 ve 3. Boşluklarımıza yine 3'er tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1
2 ve 3. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şuradan geldik. Birinci motifi bitirdim. Hemen 2 tane motif atladım. Üçüncü motifin ilk köşesinden başlayarak örmeye devam ediyorum. Köşeye geldim burada. Ve burada yine köşe yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Ve yine 3 tane ikili trabzan. Boşluklara tek tek batarak 3'er tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yandaki boşluğa geçtim. 1 2 ve 3. Son boşluğum 1 2 ve 3. Burayı tekrar göstermek istiyorum. Bakın, iki motifin birleştiği yer ve köşeleri. Hemen bu motifin köşesine battım. 3 tane ikili trabzan. Hemen diğer motifin köşesine de batıyorum. Aynı şekilde 3 tane de oraya yapıyorum. İkili trabzan. 2 ve 3. Aralarda hiç zincirim yok. Tekrar boşluklara batarak şu köşeyi de tamamlıyoruz. Aynı buradaki gibi şu köşeyi de yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle köşemi tamamladım ve yine boşluklarıma doluyorum. Hemen uç kısmındaki köşeye kadar. Yine burada kol kesimimizi yapacağız. 2 ve 3. Son boşluğum 1 2 ve 3. Bakın, motifimin köşesine geldim ama öncelikle göstermek istiyorum şu şekilde. Bakın, bu şekilde kolumu kesmiştim. Şu şekilde bakın. Şöyle geldik. Köşelerimizi de yaptık. Arkadaki 2 tane motif. İkincinin sonuna geldim. Şöyle hemen bakın, bu 2 motifim kolum olacak. Hemen köşenin ilkine battım. 1 2 3. Şu diğerine batmıyorum. Hemen şöyle çeviriyorum. Bakın. 1 2 motif atladım. Hemen 3. motifin ilk köşesinden başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapmaya. 2 ve 3. Ben şimdi kameranın karşısında çok rahat öremiyorum. Böyle kendiniz yaptığınızda göreceksiniz ki inanılmaz kolay, inanılmaz zevkle örülen bir model. Bundan böyle yapıp hediye etmek isteyeceksiniz, eminim ki. Evet. Çok fazla da ip gitmiyor. Evdeki artık iplerinizle rahatlıkla yapabilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. Benim gibi böyle elinizde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. Bakın, köşemiz. Yine 2 zincir çekiyorum. Yine burada köşemi tamamlıyorum. Zikzak bir model olduğu için zikzaklarımızı yapıyoruz. Bunu böyle bu kısmını zikzak model olarak düşünebilirsiniz. Zikzaktan neler yapıyorsak bunda da aynı şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle şuraya kadar devam edeceğim. Aşağıda benim kediler iplerle oynadığı için iplerim geriliyor.
arada tekleme yapıyorum o yüzden. Evet. Şimdi bakın son köşeme de batıyorum. Burada 3 tane 2 trabzanımı yaparak bu sıramı bırakıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Şu şekilde şuradan başladık. 2'şer tane yani 2 tane motifimizi atlayarak arkaya doğru dolandık. Burada da aynı şekilde 2 motifimi atladım ve geri döndüm. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha da ortaya çıktı yeleğimiz. Şimdi dönüşlerde sürekli bu şekilde ördüğümüzde arttırma yapmış oluyoruz ve aşağısı çan şeklinde açılma yapılacak. Zikzak bilen arkadaşlar bilirler zaten. Zikzak modelde hep böyle eksiltme yaparak örüyoruz. O yüzden hemen şöyle çeviriyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi hemen önüne batıyorum boşluğun. Burada 3 tane geriye döndük. Şimdi devam ediyoruz. Yine aralarda gördüğünüz gibi aralarda hiç zincirim yok. Bu şekilde yine bütün boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. 2 ve 3. Zikzak modelimi vermek için yine köşelerimi unutmayacağım. 2 ve 3. Köşeye geldim. Yine köşemi aynı şekilde devam ettiriyorum. 1 2 3 2 zincir çektim. Ve yine aynı yere batıp 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine boşluklarıma tek tek batarak 3'er tane ikili trabzanımı yapıyorum. Nereye gelene kadar? Koltuk altına gelene kadar. Şöyle 1 3 olmuş. Evet. Önümdeki boşluğa tekrar battım. 3 tane ikili trabzan. Son boşluğu. Evet. Şimdi bakın koltuk altına geldik. Koltuk altında tığın başında oluyorum. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Bakın burayı hiç kullanmıyorum. Hemen karşı tarafa geçtim ve hemen buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle bakın. Zikzak modelimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Yine aynı şekilde bütün boşluklara yapıyoruz. Köşemizi yapıyoruz. Bakın burada yine 2 motif arası, hemen orayı da göstereyim. Bakın şu köşeye gelene kadar devam edip köşemi yapıp hemen dönüyorum. Köşemi yaptım. Yine boşluklara batarak devam ediyorum. Bakın şu 2 motif arası önemli olan. Orayı özellikle göstermek istiyorum ki modelimiz zikzak olabilsin. Üç tane de buraya yaptık. Şöyle son boşluğa batıyorum. Evet. Şimdi 2 motif arasına geldik. Evet arkadaşlar bakın son boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane motif arasındaki şu ortadaki boşluğu geçiyorum. Hemen karşıya, yani buraya batmıyorum. Karşıya geçiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Yine buraya bir kavis vermiş olduk.
2 ve 3. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde kavislenmiş oldu burası. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Diğer tarafları da aynı şekilde ilerliyoruz. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Buraya kadar geldik. Köşemizi yaptık. Geldik. Son boşluğa batıyorum. Şurayı atlıyorum. Buradan buraya geçiyorum. Ve yine tek tek boşluklarıma battım. Köşemi yaptım. Ve buraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, son köşeme kadar geldim. Sonda tığın başında oluyorum. 3. zincirin tepe noktasına şöyle batırıp ikili bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Normalde burada tığ başını dolayıp buradan başlamam gerekiyor. Ama buradan başlarsak model genişler. O yüzden burayı bırakıyorum. Hemen önümdeki boşluğa batarak gördüğünüz gibi devam ediyorum ki orada bir açılma olmasın. Yani mantık zikzak modeli. Bu şekilde devam ediyorum. Eminim ki örgün mantığı aklınızda yatmıştır diye düşünüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Yine tüm boşluklara batıyorum. Köşeme geldiğimde köşemi yapıyorum. 1 2 ve 3. Köşeye geldim. 2 3 2 zincir çekiyorum. Köşemi yapıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde olacak. Evet. Şuraya gelene kadar yine tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapalım. Koltuk altı bölümüne geldim. Burada yine atlıyoruz arkadaşlar karşı tarafa. Bakın buraya geldim. Burası tam koltuk altı kesim yeri. Hemen hiç zincir çekmeden karşı tarafa geçiyorum. Ve yine buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle zikzağımızı tamamlamış oluyoruz. Yine şuraları da şöyle anlatmak istiyorum. Yine örüyoruz, köşemizi yapıyoruz. Yine tek tek boşluklarımızı dolduruyoruz. Ve yine bakın şöyle tam ortası, sırt bölümü burası. Tam orta kısım, bu orta kısımda yine burada 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Buraya batmıyorum, karşı tarafa batıyorum. Ben şöyle şuraya kadar öreyim. Ben örerek göstereyim en iyisi. Şuraya kadar örüp hemen dönüyorum. Tam bakın ortaya geldim. İki motif arasına, yani sırt bölümündeyiz. Tığın başını doladım. Buraya batmıyorum. Hemen karşı tarafa batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığın başını doladım. Yine boşluklarımı tek tek 3'er tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın şurada kavisimizi hiç bozmamış olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Evet, bu şekilde yine bakın köşemi yapıyorum. Boşluklarımı dolduruyorum. Yine koltuk altında şu bölümü atlayıp buradan karşıya atlıyorum. Ve sonuna kadar devam ediyorum. Şurayı doldurmuyoruz. Şurayı örene kadar devam edelim. Daha sonra devam edeceğiz. Sıramın sonuna geldim. Bakın yine buralara çok dikkat edelim. Burayı yapmıyoruz. Yani sona da yaparsak genişletmiş olacağımız için tığın başını doladım. Şöyle zincirin üzerine batıp ikili trabzanla burayı bitirelim. Yani yanlışlık olmasın. 1 2 3 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum.
Bakın hemen dibine batmıyorum. Onun önündeki boşluğa batırıyorum ki arttırma yapmamış olalım. Bu şekilde yine devam ediyorum. Örülüş tarzımız aynı. Bu sıradan sonra da aynı şekilde devam ediyor. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sadece dediğim gibi başlangıçta ve sonda zincirlerin aralarına batmamaya çalışın. Onu da nasıl yapacağız? Bakın şurada sayarak devam edebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane, yani 6 tane olmayacak bizim bu gruplarımız. Burada da aynı şekilde saydığımızda 5 tane grubumuz olması gerekiyor. Şunu da örüp hemen göstereyim. O zaman yanlış gitmediğinizi anlayacaksınız. Eğer arttırma yaparsanız buradaki grubumuz da artmış olur. Oradan söküp tekrar yapabilirsiniz. Şöyle hemen. Evet. Bakın buraya kadar ördüğümüzde şöyle saydığımızda bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Ve bu şekilde bitene kadar hep 5 tane olacak. Burası 6 tane olmayacak. Bakın burası da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 hep 5 şeklinde ilerleyecek. Şurayı sayıyorum. Hepsi aynı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde saydığımızda düzgün bir şekilde ilerlediğimizi anlayacağız. Bakın. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gayet şık, gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Ben şöyle 16-17 santim kadar örmeyi düşünüyorum. Bu zikzakları rengarenk örebilirsiniz. Aralara renk katabilirsiniz. Şu anda ben doğaçlama yaptığım için nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorum. Düz aynen şu renkle de devam edebilirim. Aralara şu pembelerden katarak da devam edebilirim. Tam olarak bilmiyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben istediğim uzunluğa geldim. Hemen sırayı şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örmüşüm. Kaç santim örmüşüm? Hemen ölçelim. Şöyle çok uzun istemiyorum. Sizler zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle tam 15 santim arkadaşlar. Bakın şöyle 15 santim ördüm. Benim için yeterli. Çok da şirin oldu. Bakar mısınız? Evet. Hemen tığımı alıyorum. Şöyle yine zincirle bitirdim. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Hemen yaka bölümüne aynı şekilde başlıyorum. Siz renk kombinasyonunu tamamen kendinize uygun yapabilirsiniz. Ben yakaya da bu ipimden kullanacağım. Bakın nereden başlıyorum? Hemen şöyle kafanızı karıştırmadan şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Hemen şu kısımdan aynı şurada başladığımız ilk sıradaki gibi başlıyorum. Bakın şuradan başladım. 1, 2 zincir çektim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arkada da ipimi saklıyorum. Bakın saklayarak örüyorum. Hiç zincir çekmedim. Hemen diğer bölüme geçtim. Aynı şekilde ilerliyorum. Burada kol kesmemiz de yok. Dümdüz ilerliyoruz. Bütün boşluklara 3'er tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şu iki ara boşlukta yine aynı işlemi yapacağım. İki motif arasında bakın. Yine iki motif arasına geldim. Birleştirme noktasına. Hemen buradakinin köşesine 3 tane. Hiç zincirim yok. Yine diğer motifin üçgen tarafına, köşe tarafına battım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım.
Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Yine boşluklara batıyorum. 2 motif arasına şöyle şuraya 3 tane, şuraya 3 tane ikili trabzan. Bakın aynı şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde yakamıza devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Son olarak şu köşeye de 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve artık eksiltmelerimize başlayacağız. Şimdi yaka bölümünde şu üçgen köşelerimiz olmadığı için arttırmamız yok. Direkt eksilterek şurayı birazcık daraltacağız. Yine şöyle çeviriyorum. 3 zincirim var. Yine kenardan eksilterek başlıyorum. Önümdeki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine tüm boşluklara bakın. Şöyle boşluklara şu iki motif arası şurası. Yani şuraya kadar öreceğim. Tüm boşluklara tek tek batıyorum. Ve 3'er tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonuncu boşluğuma battım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bakın bir tane eksildi burada. 1, 2, 3, 4 tane oldu. 5 taneydi normalde. Bir tane eksiltmiş olduk. Tığın başını doladım. Şu bölüme, şu araya batmıyorum. Direkt buraya atladım. Karşıya geçiyorum. Ve 3 tane ikili trabzanımı yaparak yaka kısmımı burada eksiltmiş oldum. Yine orta bölüme gelene kadar tek tek boşluklara batarak 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın burada iki motif arası burası. Oraya gelene kadar yine devam ediyorum. 3. ve 4. bakın. 4'e düştük artık. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın atladığımız yer 1, 2, 3, 4. Bakın tam iki motif arasındayım. Buraya değil, hemen karşıya batıp devam ediyorum. Şöyle de göstermek istiyorum yakayı. Bakın toparlanmaya başlıyor. Birkaç sıra daha bu şekilde ördüğümüzde iyice toparlanacak. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Sonuncu yuvama batıp 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığın başını doladım ve ilk yaptığım zincirin tepe noktasına batırdım. İkili trabzan yaptım. Modelimi çeviriyorum. Tekrar aynı şekilde 2 veya 3 zincirle başlıyorum. Hemen önündeki değil, onun önündeki boşluğa batarak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde boşluklara üç tane ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bakın burada trabzanım 4'tü, gruplarım şu anda 3 oldu. Bakar mısınız? 1, 2, 3. Bir tane yine eksiltmiş olduk. Bakın eksiltme bölümündeyiz. Burada yine iki model arası. Tığın başını doladım. Hemen karşı tarafa, buraya değil karşı tarafa atlıyorum. Ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine bir sırayı da bu şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi hep iki motif arasında eksiltmelerimizi yapıyoruz. Yine göstermek istiyorum, bakın. Yine 3'e indi grubumuz bu tarafta da 2. Evet.
Bu şekilde istediğiniz kadar boyun kısmını daraltabilirsiniz. Ben sanırım 3 sıra öreceğim. Bakın yine iki model arasına geldim. Zaten görünüyor burada eksiltme yerimiz. Ve hemen karşıya geçiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Ben bundan sonra şöyle bakıyorum, bu kaçıncı sıramız? 3. sıramızmış zaten. Şöyle bu sırayı örüp bir bakacağım. Eğer olmazsa bir sıra daha öreceğim herhalde. Çünkü bu sıra hala bakın geniş. Bir sıra daha örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Toplamda 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Yine aynı şekilde zincire batıyorum. İkili trabzanla burayı bitirdim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Aslında yeleğimiz bitti. Bu aşamadan sonra kenarlarına işlemeleri kendinize göre yapabilirsiniz. İstediğiniz işlemeleri yapabilirsiniz. Ben şöyle çok abartılı bir şey yapmak istemiyorum. Sadece tekli trabzanla etrafını geçiş yapacağım. Ama dediğim gibi sizler şöyle pıtırcıklı kenarlar yapabilirsiniz. Daha hoş şeyler yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şey çıktı ortaya. Ben hemen onu da göstermek istiyorum size. Şöyle arkasını çevirdim. Şöyle düzgün bir geçiş yapabilmem için şöyle şuradan başlamak istiyorum. Yani köşeden başlamak istiyorum. İpimi bir düğüm attım. Şöyle köşeden başladım. 1, 2, tığın başını doluyorum. Ve hemen trabzanların tepelerine batıyorum. Bakın. Pardon. Tekli trabzan yapacaktık. Şöyle batıyorum. Bir tekli trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Hiçbir yere batmıyorum. Sadece trabzanların tepelerine batarak başını doladım. Trabzan tepesine battım. Hepsini kapattım. Tüm trabzan tepelerine tek tek batıyorum. Başka bir işlem yok. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın çok güzel düzgün bir geçişimiz olmuş oluyor. Ama dediğim gibi tek bir trabzan yapmak istemezseniz istediğiniz kenar oyasını yapabilirsiniz. Zaten çok gösterişli bir model olduğu için çok gösterişli bir kenar yapmak istemedim. Burada da aynı şekilde tek tek batıyorum. Şöyle bakalım. Evet. Eğer burada yine bir şöyle bir oyuk olsun istiyorsanız, yani kavis, şuraya batmayabilirsiniz. Bakın. Şu ortadakine batmayıp diğerine batıyorum. Ve oradaki kavisi bozmamış oluyorum. Tamamen size kalmış. Batabilirsiniz, batmaya da bilirsiniz. Bakın. Bu şekilde tüm etrafını devam edeceğiz. Şu köşeye de gelmek istiyorum. Köşeyi de göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki tamamen böyle yap boz işlemleriyle yapıyoruz. Yani videosunu seyredip de anlattığım bir model değil. Şurasını böyle yapalım, burasını böyle yapalım. Hatta bir yapıyorum, söküyorum, güzel olmuyor, tekrar yapıyorum. Kamera arkasında tabii sizler bunu görmüyorsunuz. En güzelini göstermeye çalışıyorum. İnşallah başarabiliyorumdur. Evet. Bakın tam uç bölümüne geldim. Uç bölümünde, yani köşe bölümünde ortaya batıyorum. Bir tane tekli trabzan yaptım. Bir zincir. Tekrar köşenin içine batarak bir tekli trabzan yapıyorum. Daha sonra tüm trabzan tepelerine batarak bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Tüm etrafını şu şekilde devam edeceğim. Şöyle şuraya gelene kadar devam edelim. Şuraları da göstereyim.
Evet arkadaşlar, ben tamamını bitirdim. Şöyle de göstermek istiyorum. Net miyiz? Evet. Şöyle tam kenar bölümüne geldim. Bakın buralarda hep zincir yapmıştık. Şöyle hemen şuradaki zincirlerin içine 3'er tane tekli trabzan. 1 2 3. Kasma yaparsa 4 de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. 3'er tane yapıyorum. Tek tek zincirlerin içine batarak gördüğünüz gibi şu şekilde 3'er tane tekli trabzan. Sıra sonuna kadar, şuraya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde ben şuranın devamını yaptım. Ama şunu da söylemek istiyorum. Biraz şöyle bolardığını hissettiğinizde aralara 3'er tane değil 2'şer tane de yapabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Birkaçını 3 tane, birkaçını da 2'şer yaptım. Dengeledim yani. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın bu bölüme geldi. Bakın önümde şöyle bir trabzan var. Buna da aynı şekilde şöyle arasına batarak 2 veya 3 tane tekli trabzan yapabilirsiniz. Şöyle 2 tane yapıyorum ben. Çok burada bir bollaşma olmasını istemiyorum. Siz onu kendiniz ayarlarsınız. Daha sonra yine burada trabzan tepelerine batarak tekli trabzanlarımı yapıyorum. Şuraya gelene kadar. Bakın burada zincirlerim var. Yine zincirlerin içine 2'şer veya 3'er tane tekli trabzan yaparak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle ben burayı bitirdim. Yaka kısmına geldim. Şurada 3 tane tekli trabzanımı yaptım. 3 tane 2 tane yapmışım. 3 4 ve 5. Şöyle burayı döndüm. Şöyle buraya bir oval görüntü verdim. Çok sivrileştirmek isterseniz buraya 2 tane tekli trabzan, bir zincir, 2 tekli trabzan şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bakın yine trabzanların tepelerine batarak yaka kısmında aynı şekilde tüm trabzan tepelerine tekli trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle hemen tekrar göstermek istiyorum. Bakın şöyle yakada oval bir görüntü olmuş oldu. Bu şekilde arkadaşlar tüm çevresini çerçeveleyip hemen dönüyorum. Arkadaşlar ben yaka kısmını bitirdim. Ama şuralara ilik açmak istiyorum ama tek sıra tekli trabzan yaptığım için normal ilik açamayacağım. O yüzden yine şöyle örerken istediğiniz, yani düğme dikmek istediğiniz yerlere şöyle bakın 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Siz düğmenize göre zincirinizi çekersiniz. Tekrar batıp tekli trabzanlarımı yapıyorum. Bakın burada ilik yerimi de açmış oldum. Yani düğmemizi de takabiliriz. İstediğiniz bölümlere, yani düğmelerinizi nereye takacaksanız bu şekilde zincir çekip iliklerimizi açıyoruz. İstediğiniz bölgelere yapabilirsiniz. Ben yine bu sıranın devamını örüyorum ve hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kenarlarımı bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. 3 tane ilik yeri koydum. Şuralara koymak istemedim. Sizler dediğim gibi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle her tarafını göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki. Bakar mısınız? Eminim sizin yaptıklarınız daha da güzel olacak. Hemen şöyle kol altlarına da bir sıra tekli trabzan yapmak istiyorum ama şu renkle yapmak istemiyorum. Pembeyle yapmak istiyorum. Fazla çok geçişli olsun istemiyorum çünkü. Hemen yine köşeden başlıyorum. 2 zincirle başladım ve aynı yöntemle, hep ikili trabzana gidiyor aklım. Şöyle tekli trabzan yapacağım. Şöyle
Şuraya bir tane yapalım. 2 zincir çektim ve trabzanların tepelerine tekli trabzanlar yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Burada artı bir şey yok. Komple zaten burası trabzanlarla çevrili olduğu için her trabzan tepesine birer tane tekli trabzan yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle etrafını dolaşıyorum ve buraya gelip burada da aynı bakın 3 tane buraya 3 tane buraya yapıp birleştiriyorum. Bu şekilde kol kenarlarımızı da yapıp hemen diğer tarafında yapıyorum. Düğmelerimi de dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi bitirdim. Düğmelerimi diktim. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen arkasını göstermek istiyorum. Gayet düzgün, gayet de şık bir yelek oldu arkadaşlar. Düğmelerimi de şöyle açıp göstermek istiyorum. Evet. Şöyle de evet. Gördüğünüz gibi muhteşem bir yelek elde etmiş olduk. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Ve bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.